Merhaba arkadaşlar, hepiniz IEFT Talks webinarlarına hoş geldiniz. Bugün Kanada'nın en kaliteli dil okullarından ECLC ve ACLA'de İngilizce eğitimini Michelle, Yoharu ve Burcu Hanım'dan dinliyor olacağız. Lütfen sorularınızı questions kısmından sormayı unutmayın. Yes, Yoharu, the stage is yours now. Thank you. Hi, everyone. Thank you for joining us today. My name is Yoharu, and I'm the Manager of Recruitment and Admissions at East Coast Language College. We are an English language school located in Halifax. Together are my partners, Michelle and Burju. Would you like to introduce yourself? Thank you, Yoharu. My name is Michelle Alcorin, and I'm the president and owner of Atlantic Canada Language Academy in beautiful Lunenburg, Nova Scotia. And we are excited to be here connecting with each one of you and tell us you about what it is like to explore learning English and coming to Canada. Burcu? Merhaba herkese. Halifax'tan selamlar. İsmim Burcu Kaptan. Birkaç değişik şapka giyiyorum Kanadalıların söylediği gibi. Bugün Okul Kanada'yı temsilen Yoharu ve Michelle'le Nova Scotia'da Pathway programlarını konuşmak için sizinle buluşmaktan çok mutluyum. Daha sonra kendimle ilgili hikayemi de ayrıca anlatacağım. Thank you. Yoharu, we can have our video now. All right. How was the video? It definitely touches the spirit of Nova Scotia. Makes me smile every time I see it, regardless. Of course. So, let me move that. So this is our third talk of the series. We have talked about English for parents and how you can come to study in Nova Scotia with us, with your children. The video is available on our website if you missed it. Today, we are going to talk about how our Pathway program can help you to start your journey in Canada, our partner universities and colleges, and where to start. Okay. Maybe I will just speak to it. Bu üçüncü seri arkadaşlar, bu üçüncü konuşmamız. İlkinde English for Parents diye aileler için İngilizce programından bahsetmiştik. Eğer bunun videosunu görmek isterseniz, ailenizle buraya gelmeyi hedefliyorsanız ya da siz çocuklarınızı getirmek istiyorsanız onu her iki okulun da web sitesinde görebilirsiniz. Bugün University Pathway diye bilinen Kanada'da köprü programına odaklanacağız ve onun hakkında konuşacağız. Köprü programını da şimdi Yoharu da anlatacak. Ben de ayrıca sizlere ileteceğim. Bir de for questions, sorularınızı lütfen bizlere yazın. Konuşmanın içerisinde ben, Yoharu ve Michelle'ye yazarak size ya da
sözlü olarak hani yeri geldiği yerlerde cevaplamaya çalışacağız. Sonunda da bir 5 dakika sadece soruları da cevaplamak için zaman ayrıca ayıracağız. Thank you, Yoharu. Of course. So when we talk to students who want to go to universities and colleges in Canada, most of them tell us that they want to work in Canada, move to Canada, or graduate from an overseas university or college for career change. And many of them, after graduating from high school in their home country, they want to learn English and get a degree at the same time at a college or university in Canada. So the Pathway program is a solution for those who want to go on to a university or college in Canada, but lack English proficiency. If you are in this situation, this presentation is for you. We have a poll going on during the webinar today. Please answer it so we know who we're presenting this to. Okay? Okay, so it is just like we are talking about the work and the move. Türkçeden İngilizceye geçeceğim arkadaşlar. Biliyorum pek çoğunuz üniversitedesiniz. Üniversiteden yüksek öğrenime geçiş aşamasında Kanada'nın gelmenin yollarını arıyorsunuz. Nova Scotia'da belirlenmiş bir aslında göçmenlik yolu var. Bu da biraz pathway ile yani köprü programıyla başlıyor. Sizin Türkiye'deki derecenizi bir kolejden ve üniversiteden sınav olmadan yani bir IELTS vesaire gibi bir sınava girmeden geçişinizi, sizin buradaki gerçekten sosyal ve akademik hayata hazırlanmanızı sağlayan burada Kanada'da Pathway diye bilinen İngilizce dil ve akademik programının açılımından bahsedeceğiz. Genel olarak bu dil kısmından sonra yüksek öğrenime ya da kolejlere devam ederek mesleğinizde ilerleyebiliyorsunuz. Pathway size bir flexibility veriyor. Hani illa bir programı yapmak zorunda değilsiniz. İlgilendiğiniz herhangi bir programa geçiş opsiyonunu tanıyan bir şey. O yüzden çok önemli ve çok güzel akademik açıdan. Daha sonra yaptığınız o akademik programın ötesinde de bir mesleğe sahip olduktan sonra da burada kalabilmeniz için Nova Scotia'nın güzel, söylediğim gibi define edilmiş, belirlenmiş bir köprü program dediğimiz programı var. Thank you, Yoharu. This is Michelle's turn. So one of my favorite things to talk about is Nova Scotia is definitely Canada's ocean playground. So you'll see here in this picture where it does show the proximity of where we are in beautiful Nova Scotia and relates to Turkey. And we have the mildest winters. And one of the things that we love about expressing here is you'll experience 4 seasons. The access to the ocean, lakes, and fresh water is surrounded by you and everything that you're going to be doing when you come and join us here. The wonderful thing is the people are friendly and welcoming, as you see with us. And I know Virtue can definitely speak to her experience in moving here to Canada and what that looks like. But specifically to Atlantic Canada, one of the things we're very proud about, and I used to live in Toronto and I've worked all over our big, beautiful country. And what I will say is when you come here to Atlantic Canada, you're going to be immersed in more of about a 97% English environment, which for yourselves means that you're going to be able to grow your language stronger. And you're going to be going out at the restaurants and by the beaches and kayaking and biking and doing all those wonderful things and being surrounded by an English-speaking population to help get your language where it needs to be to pursue your job and your education. Thank you, Michelle. I'm just going to take a few more minutes and tell a little bit my story in Turkish. Please. So it might take a little longer. That's okay. We love your story, so we know it in English. Please share it for the group. Thank you. Thank you, Michelle. Arkadaşlar, Nova Scotia, Michelle'in de söylediği gibi
Kanada'nın okyanus oyun parkı olarak biliniyor. Atlantik kenarındayız. Vancouver gibi burası da Kanada'nın geri kalanına göre çok daha sıcak, kışları özellikle sıcak olan bir eyalet. Öyle -30'ları, -40'ları hayatta görmüyoruz. Birazcık kışları İngiltere'ye, işte zaten Nova Scotia, Yeni İskoçya o tarafa benziyor. Ben kişisel olarak 19 yıldır Nova Scotia'dayım ve şöyle söyleyeyim, şu anda aslında Kanada'nın en büyük telekomünikasyon şirketlerinden birinde insan kaynakları yöneticisi olarak çalışıyorum. Asıl mesleğim bu. Türkiye'de de insan kaynakçıydım. 19 yıl önce geldiğimde işte böyle bir pathway ve yüksek öğrenimden sonra tekrar insan kaynaklarına geri döndüm. Ve aslında çalıştığım şirket hani national diyorlar, ulusal bir şirket. İstesem Toronto'da, Montreal'de, hatta Vancouver tarafında yaşayabilirim. Ama biz burayı ailemle ev olarak seçtik. Bunlardan birisi işte bu okyanusun kenarında olmak, denize yakın olmak nosyonuydu. İkincisi gerçekten burada Kanada'nın diğer yerlerinden daha farklı olarak kafamızdaki Kanada'yı yaşıyoruz. Yani hani az insanın olduğu, herkesin gerçekten birbirine çok saygılı olduğu, hani geniş alanların olduğu ortamlarda yaşıyoruz. Bu özellikle İngilizceyi ilerletme aşamasında Michelle'in de söylediği %97'nin İngilizce konuşuyor olması da çok önemli bir şey. Gerçekten İngilizcenizi ilerletmeye yarıyor. Nova Scotia daha kendi içine kapalı bir eyaletti daha öncesinde. Fakat son 3-4 yıldır işte politik değişikliklerden ve Toronto'nun, işte Vancouver'ın göçmenlerle zenginleşmesinden her anlamda, hem kültürel hem yatırım hem fikir çeşitliliği Nova Scotia'nın da perspektifini çok açtı ve olaylara daha değişik bakmaya başladı. Özellikle Covid'den sonra burada benim gibi ulusal şirketlerde çalışan pek çok insan işte Nova Scotia'ya geri dönmeye, yerleşmeye başladı. Yani buradan üniversiteden mezun olan ya da ailesinin bir kısmının burada olan insanların çoğu belki Toronto'ya, başka büyük kentlere gidiyorlardı. Fakat bu virtual çalışma ortamı buranın da kumaşını çok değiştirdi ve çok aslında büyük şehirlerden Kanadalılar tekrar geri Nova Scotia'ya gelmeye başladılar. İşte birazcık hipster şehrine döndük son 1,5-2 yıldır özellikle. Bu çok değişiyor. Çok fazla genç aile ve gencin geldiği bir ortam oldu. Bir de burada çok fazla sayıda üniversite var. Yani hani eyaletin tümüne bakarsanız üniversite sayıları, kolejin genişliği, devlet kolejinin hani gerçekten çok iyi bir yapıya sahip olması buraya çok fazla da öğrenci çekmeye başladı. Bu bağlamda insanlar benimle çok fazla bağlantıya geçmeye başladılar. İşte biz nasıl geliriz Nova Scotia'da, nasıl okuruz, nasıl iş buluruz şeklinde. İşte ben Kanadalı Kadın diye Instagram'da bir hesap açtım ve buradan gelen çok yoğun ilgi sonucunda da öğretmen Türkiye'de ve burada öğretmenlik yapmış bir arkadaşıma bir ortaklık kurduk ve Okul Kanada'yı açtık. Hem eyaletle çok yakın ilişkimiz var, hem buradaki köklü dil okullarıyla ECLC, ACLA gibi, yani gelen Türklere daha butik bir şekilde yardım etmeye çalışıyoruz. Yani hepinizi bir fabrikasyon usulü aynı programlara gönderip aynı kolejlerde, aynı bölümlerden mezun olup binlerce kişinin mezun olduğu programlar yerine gerçekten sizin ilgilendiğiniz, okuduğunuz okullara relate eden, onlara yönelik programlar bulmanız konusunda biz de yönlendiriyoruz. Özellikle ben bir insan kaynakçı olarak herkese yardımcı olmak istiyorum. Tabii bu arada da Nova Scotia'yı hani tanıtmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince ve göreceksiniz
yani önümüzdeki yıl, 1,5-2 yıl içerisinde Nova Scotia'nın ismi daha çok gündeme gelmeye başlayacak. Kanada'yı konuşmaya başladığınızda. Kanada'nın en iyi 10 üniversitesinden biri olan Dalhousie burada. 9-10 tane gerçekten çok iyi üniversitemiz var. İşte St. Mary's'den St. FX diye geçen Nova Scotia Community College gerçekten çok saygı duyulan devlet destekli bir kolej. Burada özel kolejlerin sayısı çok düşük, yani yok diyebilirim ve zaten onlar da bu dil programlarıyla çalışmıyorlar. Daha lokal programlara yönelikler. Yani buraya gelip gerçekten kaliteli, düzgün, Kanada'da başarılı olmanızı, yani bizim geldiğimiz yerlere kısa sürede gelmenizi sağlayacak programlar oluşturmaya çalışıyoruz. Ben de bu okulları destekliyorum ki gerçekten hani hem Türkleri ve bizleri anlayarak bir takım opsiyonları bir araya koysunlar, hem de gerçekten sizi ileriye doğru taşıyacak, ben propel edecek programlar diyorum. O konsept içerisinde buradaki yerleşmenizi ve entegrasyonunuzu sağlamak. Thank you guys. I just talked about me and how they can come and work in the areas that they are really interested, and for them to be able to do that, how to leverage the pathway programs and look for different opportunities, different universities and college within Nova Scotia. So it's off to you again, Michelle. Thank you. So why study in Nova Scotia? I think Virtue has covered most of why study in Nova Scotia, but a few of the things, the cost of living differentiator is definitely there for Canada. And in Atlantic Canada, we often say you get your time back. So one of the things is in the larger cities that you would have, it might take you 45 minutes to an hour to get into somewhere. Well, in 45 minutes to an hour, you can be from Halifax with your Harrow School to my school in the beautiful South Shore of Lunenburg, Nova Scotia. So you can actually take that time to travel and adventure to places that are very close. We also want to say that our universities, our pathway partners are very close to our schools, especially your Harrow and the School for ECLC in Halifax. Walking distance into many of the places that you need to get to, and the lower cost of tuition fees. Example for our college, as low as $11,350. You will be able to have opportunities here in Atlantic Canada that wouldn't exist other places. We do have a few Turkish immigrants, but as you met with Virtue, the ones that are here are very much enjoying themselves, and there's a lot of immersive environment, as we said before. I think the nature, that is our school where we're located in Lunenburg at the top for East Coast, now I'm saying where your school is, for Atlantic Canada Language Academy, in that beautiful building. We often say it's like going to school at Hogwarts, but it is really just a walk down to the ocean and nearby. It's a much smaller community, and where you'll get a lot of an immersive, and if you like outdoors and kayaking, it is really in our back doorstep. And then as you'll see in Halifax, you get the vibrancy of what is my favorite city in all of Canada, because it definitely has the mosaic that we like to say. You'll see the individuality, but you'll also see how everybody blends together. So we want to say in Nova Scotia, you have the top universities, but you also have the top individuals to welcome you. Okay. I actually did not talk about these ones, Michelle, so I will spend a few minutes here. Great. Michelle'in de söylediği gibi gerçekten yaşamın hani diğer büyük şehirlere karşılaştırdığınızda ya da eyaletlere karşılaştırdığınızda Nova Scotia'da yaşam için ayrılan para, ben şöyle diyeceğim, belki çok daha az değil ama çok daha kaliteli bir hayat yaşayabilirsiniz oralarda ayırdığınız parayla. İşte geçen gün birisi anlatıyor, $700 bodrum katında küçücük penceresi olan bir oda tuttum şeklinde. Siz $700 gerçekten güzel bir evin, güzel bir odasını tutabilirsiniz. Öyle bir karşılaştırma yapayım. Kesinlikle
tuition baktığınızda, yani okul için verilen ücret yine aynı şekilde buradaki kolej devlet koleji olduğu için, devlet destekli olduğu için uluslararası öğrenci olsanız bile başka yerlere karşılaştırıldığında ve gerçekten spesifik eğitimler alıyorsunuz arkadaşlar. Böyle hani genel geçer herkese işte işletmenin bir kısmı hani kolay olsun diye değil ama sizi geleceğe hazırlayacak bölümlerde sizi kaldıracak eğitimlerde, yani statünüzü yükseltecek eğitimlerde ve geleceğinizi hani garantileyen eğitimler alıp bu paraları veriyorsunuz. O yüzden de o da önemli bir şey. Bir de şimdi ACLA ve ECLC'den konuşuyoruz. İkisinin aslında çok farklı deneyimleri var. ECLC Halifax'ta, denizin kenarında, işte daha büyük şehir havasında olan, zaten bu bölgenin başkenti. Öte yandan Lüneburg, UNESCO'nun hani belirlediği, zaten her yerde görürsünüz Kanada ile ilgili fotoğraflara baktığınızda Lüneburg her tarafta highlight edilen bir yer. Ve de ACLA'nın bence en güzel özelliği okulları. Michelle de söyledi, biraz Hogwarts'a benzeyen, küçük bir şato havasında olan, hani nasıl bir deneyim istediğinize çok bağlı. Bir şehir deneyimi istiyorsanız işte East Coast'ta, eğer daha böyle spesifik bir Kanada deneyimi, daha küçük bir community'nin içerisinde olup Kanada'yı hani içinize çekmek istiyorsanız öğrenciliğiniz sırasında da İngilizce için ACLA farklı yerde olmalarıyla da güzel değişikler. Bir de ya Halifax gerçekten çok güvenli bir yer. İnsanların çoğu kapıları açık, gece uyuyorlar hala. Bu Covid sırasında biz sayılarımızı o kadar düşük tuttuk ki hani son zamanlara kadar işte 1-2 tane çıkıyordu. Son bir Toronto'dan birileri virüs getirdi, işte çok fazla oldu dediler, sayımız işte onda da 150. Gerçekten güvenilirlik açısından da ilk kez tek başınıza ailenizden uzak geldiğinizde güzel bir transition, hani güzel bir geçiş şehri. Onu da belirtmek istiyorum. Thank you, Michelle. I just covered everything you said, maybe a little bit more. Sounds great. Thank you, Virgil. So we are going to talk about the pathway. Some people might already know this, but what is a pathway program? In order for international students to enter a Canadian college or university, the following conditions are generally required. First, you need language skill, you need education background, and high school grades. Of these, number 2, the educational background is automatically cleared if you have graduated from high school. So you will be assessed by number 3, high school grades. As long as they're high enough for the school you are hoping to get in, you have a good chance, right? In other words, the biggest barrier for international students who to enter higher education is number 1, language ability. So English proficiency is usually evaluated by a test score, which is usually a TOEFL or IELTS score. But we are offering a solution to lower the barrier, and it's pathway program. The pathway program offered by language schools is a preparation program. That promises your fulfillment of the language requirement in order to enter universities and colleges at the time of graduation. So the best feature is that you are exempt from presenting English scores such as TOEFL and IELTS required by colleges and universities. Sound good, right, Virgil? Absolutely. So, arkadaşlar aslında pathway'i şöyle düşünebiliriz.
Pathway bizim Türkiye'de pek çok okulumuzda olan hazırlık programı gibi. Yani hani üniversiteye başlayınca bir İngilizce sınavına girersiniz. O sınavı geçtiğiniz takdirde 1. sınıfa devam edersiniz. Eğer sınavda takılırsanız hazırlık sınıfı okumanız gerekir. Aslında Pathway programı da işte köprü programı denilen bu programda ona denk geliyor. Şimdi Türkiye'den eğer IELTS, TOEFL'la gelebiliyorsanız ve başvuruda bulunabiliyorsanız zaten bir sorun yok. Ama onlar sizi yıldırıyorsa ya da geçemiyorsanız işte bu program tamamıyla bunun için dizayn edilmiş. En güzel tarafı sizin seviyenize göre spesifik bir program ortaya çıkarabilmeleri. Pathway'den mezun olduğunuzda direkt koleje ve üniversiteye bu dil okullarının partnerlik yaptığı ve hepsinin listesini de göreceksiniz. Bu bölgede ve hatta bu bölgenin dışında Kuzey Amerika'nın çeşitli yerlerinde olan üniversitelere ya da kolejlere direkt devam edebiliyorsunuz ve oralara kabul almanız konusunda da bu okullar size destek oluyor. So, thank you, Yuhara. I just explained it in a little bit of a Turkish version because we do have a prep year in Turkey before universities. So it is very similar to that. I just talked about it and how similar it is, but it is the Canadian better version. Well put. Thank you. Thank you. Yeah, so the next, let's talk about why taking a pathway program is a great option. So I mentioned that you don't need to take an IELTS or TOEFL test anymore, but pathway program is not just to be exempt from English scores. The essence of pathway program is to acquire not only English proficiency required for going on to a higher education, but also academic skills required after entering higher education. In order to survive and keep up with the lessons in universities, a pathway program will cover the skills like discussions and presentations, and the most essential essay writing skills. So you will take a lot of time to work on essays in university, especially during midterm and final exams. You will take a lot of time to prepare for it, and you might need to go to the writing centers. So if you don't have writing skills, it will be very difficult to earn credits in university. Therefore, the English you learn to prepare for a test alone is not enough to study in universities. The pathway program has a curriculum that allows you to study and gain the knowledge you need after entering universities, such as writing and vocabulary. During your study in the pathway program, you are not alone. You will be learning with classmates who share the same goals. You will have the mental support that you can't get by preparing for an exam alone. You can also consult with our academic counselor and receive advice so you can feel secure in terms of knowledge and information. These services are free. There are language courses in universities as well, and they play the role of pathways. The biggest difference between a pathway in university and in language schools is that private language schools like ECLC and ACLC have many options to go after because we are affiliated with multiple colleges and universities. So if you haven't decided where to go afterwards, you can choose a university, you choose a school while studying with us. And lastly, depending on your current English level, you will be placed into the right level. As long as you work hard, complete the tasks, and progress to the final level, you will know exactly when you will finish the pathway and enter university. So a clear plan is presented to you. If you are preparing for an IELTS test, you don't know when you will get there. But keep trying, right? Plus, sometimes even you get the overall score, a lack of individual score might affect your start date. So being able to see a clear plan of your advancement is definitely an advantage. I think that's for this slide, Virgil. Yeah.
Actually, there are a couple of Turkish questions that kind of coincides with this one, so I will just address those ones too. Arkadaşlar birkaç tane Türkçe soru var ve hemen hemen hepsi aslında aynı. Soru şu şekilde, hani ben siyasal bilgiler okuyorum, Türk dili edebiyatı okuyorum, yabancı dillerde okuyorum. Oraya gelip nasıl devam edebilirim? İşte aslında burada hani Pathway programının avantajından faydalanabilirsiniz. Çünkü Pathway'e başvurduğunuzda buraya gelip biraz zaman harcayıp burayı görüp karar verme opsiyonunuz da var. Eğer kararsızsanız hani yüksek lisansı ya da işte daha ötesinde, mesleğinizin ötesinde, özellikle daha genel geçer bölümlerden mezunsanız, Türk dili edebiyatı ya da yabancı diller gibi, bu size bir zaman veriyor. Buradaki hani havayı birazcık içinize çekip buradaki kariyer danışmanlarıyla konuşmak, Türkiye'dekilerle konuşmaktan çok daha farklı. Şimdi Türkiye'deki kariyer danışmanların amacı sonuçta sizi buraya gönderip hani buradaki anlaşmalarını doldurmak. Halbuki bizler, yani benim nosyonum sizin buraya gelip başarılı olmanız. Siz başarılı olursanız ben başarılı olurum. Hani aslında bir süre sonra, Kanada'da yaşadıktan sonra onu görüyorsunuz. Çünkü biz hiçbir zaman kökümüzü değiştiremiyoruz. Yani herkes bizi sonunda ben kendi Kanadalı kadın diyorum ama Yohar ve Michelle beni hala Türk olarak görüyorlar sonuç itibariyle. Ve o yüzden de birimizin başarısı hepimizin başarısı oluyor. Sizin buraya gelip başarılı bir kariyer sahibi olmanız için de birazcık burayı anlamanız lazım. Yani Türkiye'den böyle genel geçer bir programa imza atıp buraya gelip ya ben ne yaptım olmaması için Pathway programları çok güzel. Bir kere geliyorsunuz, burada sizi akademik ortama hazırlıyor. Çevrenizdeki kaynakları nasıl kullanacağınızı, çevrenizdeki çemberi nasıl oluşturacağınızı öğretiyor. Tamamıyla Kanadalı kontekstinin içerisinde. Değişik kültürlerden sizin gibi pek çok insanla bağlantıya geçiyorsunuz. Hepiniz aynı yolda yürüyorsunuz. Herkesin durumu aynı. O yüzden de kendi network'ünüzü kurmaya başlıyorsunuz. Eğer burayla ilgili yani araştırma yapmaya başladıysanız zaten göreceksiniz ki Kanada'da network çok çok önemli bir şey ve hani az önce söylediğim benim başarım, sizin başarınız. Biz maalesef burada diğer ülkelere göre çok küçük bir grubuz. O yüzden de hani o çemberi olduğunca büyütmek, özellikle öğrencilik yıllarında büyütmek çok çok önemli ve buna ne kadar erken başlarsanız o kadar iyi. Mesela bana soruluyor gelmek için en iyi zaman ne zaman diye. Ben en genç gelebildiğiniz zaman hani lisede gelin, oradan devam edin diyorum. O yüzden de gelip Pathway programıyla başladığınızda kendinize o çemberi kurmaya başlıyorsunuz ve sizi destekleyen, burayı bilerek, buranın gerçeklerini bilerek, sizin seviyenizi bilerek, sizin dilinizi görerek sizi destekleyen bir sistemin içerisine giriyorsunuz. O yüzden Pathway programları çok önemli. Biz zaten aslında hepimiz biz başlamadan önce organizatörlerle konuşuyorduk. Ya aslında Türkiye'de biz İngilizce öğreniyoruz ama İngilizceyi efektif kullanmayı öğrenmemiz gerekiyor. Pathway'in de amacı o. Umarım hani biraz sonra yukarı gösterecek değişik işte basic'ten advanced'e giden bir yolculuk. Sizi daha kısa bir süreç içerisinde üniversiteye ya da yüksek öğrenime ya da koleje hazırlayabilirsek Pathway'le çok güçlü bir temele sahip oluyorsunuz. Yoksa hani İngilizce Türkiye'de de öğrenilen bir şey. Ben hep şunu da söylüyorum. İngilizceyi buraya bilerek gelin zaten. Yani burada öğrenmek için gelmek çok uzun zaman alacak bir şey. Ama burası cilası, Pathway bir cila, sizi güçlendiren, sizin gerçekten buradaki iş hayatında, sosyal hayatta güçlü olmanızı sağlayacak bir program. So, thank you, Yohara. I just talked about the 3 questions and how it relates to the rest of the audience. So, just we Thank can you. carry on.
Great, great. So as I mentioned, in our schools, we have academic advisors who can help you before you start and keep you on track during your study. If you haven't applied to a post-secondary institution yet, we will assist you with your application to one or more of our partner schools, making sure you have the right documents and meet the deadline. Upon successful application, you will receive a conditional letter of acceptance, meaning you are academically accepted at the university with the condition of fulfilling the English requirement, which you will be by studying with us. Upon completion of the pathway study, we will send your transcripts to your university and you will receive an official letter of acceptance. Conditional letter of acceptance is good because you can combine your pathway document and the conditional letter together to apply for your study permit. Have a clear study plan. Always, having one will always help you to prove your chance of getting approved for a study permit, right? Plus, you know that you're partially accepted, so you're confident to work towards your goal. Especially you are going to come all the way to Canada from far, far away. And lastly, during our pathway study, there are many things you need to communicate with your future schools, such as your projected start time, submitting your language transcripts, course selections, and more. And we can help you with these type of stuff as well. So yeah, studying with a language school, there's this advantage that we can help you with a lot of things. Şimdi Yohara'nın söylediği şeye ek olarak şunu söyleyeyim. Şimdi hepimiz aslında biliyoruz ki bir şeyde bir koçumuz olursa, bize danışmanlık yapacak birisi olursa, o planı gerçekleştirme ihtimalimiz çok daha fazla artıyor. İşte aslında bu okulların en büyük ve en önemli rolü size bu bu yolculuğunuzda koçluk yapmaları her anlamda. İşte üniversite seçiminden oraya nasıl başvuruda bulunacağınız, hangi konuda kendinizi specialty seçmek istediğiniz vesaire gibi bütün o süreci size yardım etmek için birebir çalışarak hem dilinizi geliştiriyorsunuz hem de bir akademik danışmanla, burada olan bir akademik danışmanla çalışarak kolejinizin, üniversitenizin yüksek lisansını seçiyorsunuz. Ayrıca biz de size biz çalıştığımız öğrencilere dışarıdan daha farklı danışmanlık da verebiliyoruz. Türkiye'deki sistemi, sizin geçmişinizi bilerek. Ama siz sadece bir pathway'e geldiğiniz zaman ben sadece bir aracıyım ve normalde öğrencilerimizden hiç para almıyoruz. Ayrıca bu okullara da özel indirimlerimiz var. Yani şu anda Türk öğrencilere çok büyük bir ilgi var. Çünkü çok başarılı profillerimiz var Nova Scotia bölgesinde. Onlar da Türklerin gelip kendi programlarının bir parçası olmasını istediği için bizim ülkemize vermiş oldukları özel indirimler var. Bunları da bizim kanalımızla yapıyorlar. Yani onların web sitesinde gördüğünüz fiyatlar benim size komünike edeceğim fiyatlardan daha farklı olabilir. Lütfen bunu ciddiye alın, bize ulaşın, konuşalım. Ama en önemlisi bu akademik advice kısmı ve üniversitelerle olan sizin komünikasyonunuzun pürüzsüz bir şekilde ilerlemesini sağlamak kısmı. Thank you, Yohara. I was just talking about the coaching aspect of being ready and getting through the notions of school, getting ready for work and so forth. So thank you. Thank you. Sounds good. The next would be our partners. So in between ACLC and ECLC,
we have 25 universities and colleges you can choose from, all connected to our pathway programs, and you can get conditional letter of acceptance from. We are connected to all kinds of certificates. A college diploma is usually 1 to 2 years long. Start date is mostly September in Nova Scotia. To apply, you need to graduate from high school, and some major require you to be in the right background. But the general ones are just high school graduate. A bachelor's degree takes 4 years usually, and you can take start in September and January. Many schools offer May start as well. It requires high school diploma. They will look at your grades and backgrounds, so transcript is also needed. And a master degree is usually 1 to 2 years long. Start date being September and January. The requirements vary from school to school, usually a bachelor's degree, transcripts, resume, academics, essay, and recommendation letters. So these are just general information for most schools. You can certainly visit our partner schools' websites to find out more. And of course, we will help you with the application when you're studying with us. 25 tane değişik üniversite ve kolej partnerlikleri var ACLA ve ECLC'nin. Bu prezentasyon size de verilecek. Bunların hepsine gidebilirsiniz. Çoğu Atlantik Kanada'da, yani New Brunswick ve Halifax'ta. Şimdi sol tarafta Yoharu bahsetti, işte kolej için gerekenler, üniversite derecesi için gerekenler ve master için gerekenler. Kolej şöyle kolay oluyor ve çok insan tercih ediyor. Lise diplomanızla başvurabiliyorsunuz ve dil yeterliliği yetiyor. Üniversiteye ve master'a baktığınızda tabii ki transkriptleriniz, ortalamanız, üniversitesine göre işte 3 ile alanlar var ama üniversitesine göre 2.75 ile de alanlar var. Yani hani bir sayıya sadece hani fokus olmayın, ilişkilere ve bölgeye ve üniversiteye göre de çok değişen ortalamalar söz konusu. Aynı şekilde master, özellikle master'da çok ciddi hani 3 ve üzeri ortalamalar isteniyor. Ama dediğim gibi sizin ilginiz, sizin hani nasıl başvurduğunuz da çok önemli, deneyiminiz çok önemli. Bunların hepsiyle bir paket oluşturulabiliyor. Yalnız unutmayın ki hani pathway'de sadece diliniz değil, lise, üniversite diplomalarınız ve oradaki ortalamalarınız da hani önemli oluyor bu okulların değerlendirilmesi ve kabulünüz açısından. Bunlar konusunda da size yardımcı oluyorlar ama hani bu ortalamayla şuraya giremezsiniz. Siz gelip derseniz ki ben Acadia'da şu bölüme gitmek istiyorum ama ortalamam şu. İşte Acadia'da o bölüme gidemezsin ama belki şu bölüm olabilir gibi yönlendirmede yapıyor dil okullarımız. Ayrıca ben de sizinle konuşmaktan çok büyük zevk alırım. Lütfen hani bu üniversitelere dikkatlice bakın. İçinde gerçekten belli bölümlerde çok iyi olan üniversiteler var. Kanada'da şöyle bir şey yok. Yani hani şu üniversite her şey konusunda çok iyi diye bir konsept yok. Burası Amerika gibi Harvard var, işte şu var, bu var gibi bir ülke değil. Gerçekten eğitim eşitliği bütün eyaletler arasında çok önemli. Üniversitelerin çoğu birbirine çok yakın ve her üniversitenin çok güçlü olduğu programlar var. Daha kolay olduğu programlar var. Çok iyi mezunların olduğu programlar var. O yüzden de hani üniversiteye bizim Türkiye'de baktığımız gibi bakmamak gerekiyor. Burada görmüş olduğunuz üniversitelerin hemen hepsinin çok saygın bölümleri, gerçekten çok başarılı mezunların olduğu bölümleri mevcut. Onu da söylemek istiyorum. Thank you, Yoharu. Thank you, Burcu. So next, let's talk about timeline.
In the chart, you can see several stages from day one until you go to university. The first thing to do is obviously application to the pathway program at ECLC or ACLA, then the university or college application. With the time to submit your transcripts and wait time, this stage usually takes 1 to 3 months. Once you get the letters from us and the conditional letter from a university, you can submit your study permit. That's essentially the visa for you to study in Canada. Now, this stage, you might want to consult an IRCC consultant to submit the right documents. From gathering documents, wait time, and medical exam, it takes at least 3 months and sometimes double that. And after getting your study permit, you will be able to come to Canada. So this obviously depends on the individual, but the preparation time to book your flight and packing, I'd say, should be within a month. So until here, you will need at least more than 4 months, and the average is more like 6 months to get here, okay? Then the next step is to study hard at our schools and successfully complete the pathway program. Then you can finally go to university or college. So obviously your next question is going to be, how long is the pathway program? The answer is, it depends, right? Here's the chart showing you an approximate study lengths of depending on your current English level. So if you have an IELTS or TOEFL score, you can use those. If not, we can conduct a placement test to tell you exactly how long you will need to study pathway for. So let us know if you have, if any of you want to talk more about this or want me to send you the chart. We're happy to do so. This is just a chart to show you the approximate time. Thank you, Virgil. I think we might have just lost Burju. That's fine. Should we go to the next one? Yeah, I think, and if anybody has any questions, and thank you, Celine, for your wonderful comments on having been to Nova Scotia. There she is back. Yeah, we'll let Bertha give a high level on that slide, because that's probably more of a numbers one. We lost you for a second there, Bertu. I know. I was trying to answer questions on the other screen, and I by mistake pushed the wrong button. So sorry about that. Arkadaşlar çok özür diliyorum. Ama bu slide şöyle önemli. Hani size bir fikir vermesi açısından seviyenize göre ve yolculuğunuzun nasıl geçeceğine, bu sürecin nasıl olacağına göre. Şimdi şöyle bir durum var. Az önce Yohara da söyledi. Bu süreçte vize desteğine ihtiyacınız oluyor. Burada IRCC deniyor. Özellikle burada uzun süreli kalmak istiyorsanız IRCC danışmanıyla bu yolculuğa başlamakta fayda var. Biliyorum Türkiye'de bizim ajanslarımız bu vize başvurusunu sizin adınıza yapıyorlar ama o sadece çok kısa süreli bir plan, gerçek anlamda baktığınızda, eğer burada kalıp iş bulmak istiyorsanız. O yüzden de bir IRCC danışmanı denen Kanada'da öyle bir kişiyle çalışmak, baştan uzun dönemli bir plan yapmak da çok önemli. Ve şu anda tabii COVID'den dolayı study permit'le başvuruları birazcık daha farklı, birazcık daha uzun. Mesela az önce bir arkadaşımız sormuş, 3 aylığına gelip uzatabilir miyim? Tabii ki normalde bizim açımızdan hiçbir sorun yok. Ama şu anda Türkiye'deki Kanada konsolosluğu mesela 3 aylık başvurulara hiç bakmıyor. Siz şöyle bir şey yapılabilir. İşte buraya gelmek için daha uzun dönem bir başvuruda bulunursunuz. Dil okullarıyla öyle konuşuruz ki siz bir 3 ayınızı ödersiniz, sonra bakacağım dersiniz ve devam edersiniz. Ama yani başvuru sırasında başvuruyu eklemeniz gereken kağıtlarda burada 6 aylık hayatınızı
idame ettirecek kadar kaynağı göstermeniz gerekir ve minimum o kadar. Yani özellikle bu Covid süresince kesinlikle konsolosluk bu konudan ödün vermedi. Eğer lakin İngilizceniz iyiyse normalde süreç işte 25 ile 10 hafta arasında hani sizi üniversiteye hazır hale getiriyor. Türkiye'de eğer dil için para harcayacaksanız bunu bu okullar aracılığıyla yapmanızda şöyle ki fayda var. Sizi akademik olarak gerçekten buradaki üniversiteye, koleje hazırlayacak. Yani sadece İngilizce öğrenmek ya da sınavı geçmek olarak bakmamak gerek. Bunu uzun dönemli bir plan, burada sağlam adımlarla başlamak olarak görürseniz bu okullarla çalışmanın avantajı o zaman çıkıyor. Yani İngilizcenizi geliştirmek yerine ben Kanada'da sağlam bir başlangıç yapmak istiyorumun yöntemi Pathway ve de şeyi de bir önceki slaytta bahsetmiştik. Başlangıç zamanlarını çok iyi organize etmek gerekiyor. Yani mesela kolej başlangıcı burada sadece Eylül'de oluyor. Üniversitelerin birkaç opsiyonu var. Master'ın da öyle. Onlara dikkat ederek, onları da göz önünde bulundurarak sizin de başvurmanız, işte dil okullarından da ACLA ve ECLC'den de destek alacağımız konular aslında bunlar oluyor. Okay, we just covered this one, and I actually answered another question that we received as well, so we should be good. Sounds good. And I think from here it's all Michelle. Yeah, thanks. And in all honesty, we've got a wonderful video that we want to be able to share with you in the spirit of time today from Yasmin, a student that's had the opportunity to come and study and experience, and has gone from Atlantic Canada Language Academy and over to NSCC. So she is also one of those individuals that's been experiencing. And one of the things Yasmin did great was making sure she had her study permit in place. One of the things that we're extremely proud about with both of our schools is we are a designated learning institute, which is incredibly important when each one of you is considering where you are going to be studying. And I was noticing in the polls, there's 90% of you that are looking at studying in schools, and many of you are looking at a permanent stay in Canada, which we get very excited about welcoming you here. And one of the things in one of the earlier slides is our advisors will help you better understand what the high demand sectors are, where the jobs are going to be. And that's our responsibility to do that. And I can tell you that we've been working in this industry for many decades, over 20, 30 years. So we know what is going on with the future of careers, which is great because the postgraduate work permit is something that is extremely important to those coming in. And I know Virtue had mentioned the college programs, which are 2-year programs. This is where these students that can go faster into the workforce for those individuals that are motivated. We won't go through the details. Everything is available on our website so that you can see what the conversions are. But it is very important to making sure that you're studying with accredited organizations in schools that are really going to help you make sure that your goals are achieved with a proper level of certifications. But I can tell you the other thing, visas is a little bit more boring to talk about. But what we do have is an incredible place to come and learn, play, and have a lot of fun while you're getting to your next section. So I'll let you cover a little bit on visas, and we can probably move on after that. I already touched a little bit on the visas, but I will say just a few words. Vize olayı çok önemli arkadaşlar ama bence Michelle'in söylediği güzel önemli bir noktada bu iki okulun da DLI Certified olması. Vizeyi alabilmeniz için, vizeye başvurduğunuzda bunun geçerli olması için dil okullarının Kanada'nın listesinde DLI Certified olması gerekiyor. Bu konuda hiçbir
hani kafanızda soru işareti olmasın. Zaten kendinizi araştırmanızı yaptığınızda göreceksiniz. Ve aynen burada olduğu gibi hani belirtildiği gibi vize prosesleri kolej ve üniversiteden sonra burada kalıp iş izni almanıza izin veriyorlar. Zaten köprüde öyle oluşuyor. Yani siz buraya liseden mezun olup öğrenci olarak üniversiteye geliyorsunuz. Üniversiteden sonra iş izniniz oluyor. İş izni sırasında da eğer performansınızdan işveren memnun kalırsa size oturum hakkına başvuru ortamı sağlıyor. Aynı şey kolej için de geçerli. Mühim olan size iş ortamı sağlayacak, iş sağlayacak bölümlere gidebilmek. O konuda da işte Michelle söyledi, ben de söyledim, Yuharı da belirtti. Bu okulların kendi bünyesinde bulunan danışmanları, akademik danışmanları size yardımcı olmak için buradalar. Thank you, Michelle. Are we going to share the video now? Here's this last slide, I think. Yeah, the video queued up, but we've pretty much covered off on that. And thank you so much for everybody. I think one of the biggest things that we'll say before we share the video, and we'll wrap up with a few comments at the end, is just reiterating our class sizes and the experience that you have here. And we say this, those photos are not photoshopped either. That's exactly what life looks like here in Atlantic, Canada. The picture on the left is a beautiful Buskers Festival that is internationally renowned, that happens in Halifax, Nova Scotia. And on the other side would probably some white water rafting just outside of Lunenburg and in and around. It is Canada's ocean playground. We have the highest quality curriculums, but I can tell you we have the highest quality amount of fun. And we do very much enjoy coming here and experiencing a complete learning experience where you can be immersed in our culture and understand what's going on. And what we know is it's going to help you in your future to obtain what your future goals are. And we know we, as a language school, you become of our future alumni forever. So we're going to share a few things and stuff that's going on in the schools in the chat box. And we'll wrap up with a few closing comments. And maybe we'll just hear from Yasmin for a couple of minutes. And Bertush, and we can wrap up with closing comments after that. Absolutely. I'm putting up the video. Okay, maybe I will just speak for a minute there. I think it's playing right now, Bertu. Şimdi öğrenci olarak deneyimlerimden ve Atlantic Kanada'nın Language Academy mezunu olarak da tecrübelerimden bahsetmek istiyorum. Maalesef dil konusunda kendime çok fazla güvenim yoktu. Aslında uzun yıllar İngilizce eğitim aldım. %100 İngilizce bir okuldan mezun oldum. Fakat çok stresli bir dönemden geçiyordum ve IELTS benim gözümü çok korkutmuştu. Daha sonra Nova Scotia Community College'ın bazı partner language okulları olduğunu duydum. IELTS vermeden oraya giderek, orada İngilizceyi geliştirerek, oradan bir Kaliteli programı adı altında bir sertifika alarak, belli bir seviye tamamlayarak koleje direkt başlayabileceğimi öğrendim. Atlantic Kanada Language Academy'den ve çok stresli olduğum bir dönemde, çok fazla kafamda sorular olduğu bir dönemde Nikola bana inanılmaz yardımcı oldu ve gerçekten bütün sorularıma çok büyük bir sabırla, gerçekten çok içtenlikle cevap verdi. Ben o gün Nikola'yla devam etmeye karar verdim. Gerçekten 5-6 saat böyle görüşmüştüm. Daha sonra ben orada 2 ay bir eğitim aldım. Ve inanılmaz memnun kaldığımı söylemek istiyorum. Gerçekten bu konuda bu video çekmemdeki en büyük sebep bu. Gerçekten Nikola ve diğer öğretmenlerle, diğer hocalarla gerçekten bir aile gibi oldu. Onun dışında
Nova Scotia Community College'a da bakmanızı tavsiye ederim. Çünkü Nova Scotia Community College dediğim gibi hiçbir acentayla çalışmıyor. Ve sadece kendiniz online şekilde başvuru yapabiliyorsunuz. Ben Nova Scotia Community College'da da aynı şekilde international öğrencilere yardımcı, şu anda son senemdeyim ve international öğrencilere yardımcı olduğum bir pozisyonda da bulunuyoruz aynı şekilde. Bence Kanada'nın en güzel insanlarına sahip bölgenin burası olduğunu düşünüyorum. Toronto'da görmüş biri olarak en azından. İnanılmaz kibar insanlar, inanılmaz yardımcı ve güler yüzlü insanlar burada. Ve göçmenlik için her konuda da size destek her zaman burada bir şekilde sağlanıyor. International studentlara burası gerçekten önem veriyor. Ve gerçekten sizin burada kalmanızı istiyorlar. O yüzden gerçekten ben eğer daha önce duymadıysanız Nova Scotia ya da Atlantik'ten bile duymadıysanız araştırmanızı tavsiye ederim. Umarım bu videom faydalı olmuştur. Eğer dediğim gibi bana özel olarak ulaşmak isterseniz ve daha detaylı konuşmak isterseniz de bilgilerimi edinebilirsiniz kontak kurarak. Teşekkür ederim. Bol şans size. Yasemin'in üsteleyerek söylediği gerçekten kısmına ben de katılıyorum. Ve burada gerçek bir butik eğitim, dil eğitimi, küçük gruplarla Kanada deneyimi arıyorsanız Nova Scotia'yı hem öneriyoruz hem de bu dil okullarının Kanada'nın diğerlerinden daha farklı olduğunu belirtmek istiyorum. Galiba zamanın sonuna geldik Zeynep. Sorularınıza da cevap vermeye çalıştık. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Yes, thank you very much for your great presentation. All right, so I think it's the end of this session. Yes, everyone, please feel free. If you have more questions, send it to our emails and, inquire after looking at our websites. Feel free to contact us as showing on the screen. We're happy to answer any questions you might have. And thank you very much for coming today. Thank you, everybody. Thank you, everyone. Yes, thank you very much, you guys. It was a pleasure to have you in IEFT Talks again. It was a really beautiful session too. Also, I would like to thank the participants in Turkish as well. Katıldığınız için teşekkür ederiz arkadaşlar. ECLC ve ACLA ile ilgili diğer sorularınız için chat bölümünden paylaşılmış olan mail adreslerinden iletişime geçebilirsiniz. Herkese iyi hafta sonları dileriz. Have a great weekend, you guys. It was a pleasure to have you in IEFT Talks. Thank you, everybody. Thank you. Thank you. Bye-bye.